İyi akşamlar sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir, iyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gene karşınızdayım. 2 günlük cumartesi pazar arasından sonra bugün pazartesi ve yayınlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugün gene güzel haberler var, güzel gelişmeler var. Fenerbahçe hakkında biliyorsunuz ki artık bizim klasikleşmiş Arda Güler hakkında zaten haberimiz her zaman olduğu gibi bugün de mevcut. Ama artık yaz dönemine giriyoruz. Çok fazla Arda Güler oldu. Farkındayım. Hemen hemen her bültende bir Arda Güler sunuyorum. Şimdi yaz dönemine giriyoruz. Biraz daha fazla transfer haberleri, transfer gündemleri söz konusu olacak. Yeni dönemle beraber tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama yazın da bültenlere aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece lig zamanı değil. Hiç vakit kaybetmedim. Direkt neye geçiyoruz? Bugünün başlıklarına geçiyoruz. Bugün neler? Gene Arda Güler planları değişti. Gene Arda Güler'le başlayacağız bugün. Transfer oldu. İkizini gönderdi. Romanya'da skandal bir olay var. Yani skandallar tarihine geçecek bir skandal. Hem de bir zamanlar Trabzonspor'da oynamış bir futbolcu yapıyor bunu. Mourinho geliyor. Lukaku bombası. İkisi hemen hemen aynı haberler. İkisi de Fenerbahçe hakkında önemli gelişmeler. Aynı zamanda Mourinho hakkında çok ciddi iki gelişme var Fenerbahçe hakkında. Hiç kaçırmayın. Kenan Yıldız şoku milli takım için üzücü bir haber. Bir de Galatasaray'a Angelinho müjdesi var. Evet, şimdi neye geçiyoruz? Arda Güler'e geçiyoruz. Arda Güler'le de başlıyoruz. Evet, Arda Güler biliyorsunuz ki son maçta da Granada maçında da ilk 11 çıktı. İlk 11 çıktığı maçta da güzel bir gol attı. Hala fizik kapasitesinin yetersiz olduğu görünüyor. Ama yeteneği ve hızlı pas oyunlarıyla takım oyununa çok iyi adapte oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Arda'dan sonra atılan Brahim Diaz'ın da yanlış hatırlamıyorsam Brahim Diaz'ın golünde Arda Güler Luka Modric'e çok güzel bir pas veriyor. Luka Modric'i bir anda kaleciyle bomboş bırakıyor. Luka Modric de bir pasla Brahim Diaz'a veriyor. Brahim Diaz da topu ağlara gönderiyor. Brahim Diaz ya da Yozelu'ydu. Şimdi net hatırlamıyorum. Ama pozisyonun gelişimi net olarak böyle oldu. Arda Güler maçta beğenildi. İspanyol basınında özellikle Arda Güler üzerine haberler çıktı. Real Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında da böyle Arda Güler inanılmaz bir şekilde göz önündeydi falan gibi haberler var. Bunlar biraz da algıda seçicilik haberleri. Çünkü herkes göz önündeydi orada. Türkiye'ye yansımaları sadece Arda Güler üzerinden oldu. Bazı haberleri de doğru okumak lazım. Sonra işte böyle yanıltıcı haberler olabiliyor. Ben bugüne kadar bu kanalda sadece doğruları, gördüklerimi ve böyle algı çalışmaları değil yazılanları okudum, anlattım. Peki Arda Güler'le ilgili son gelişmeler İspanyol basınına yansımış. Sırayla başlayalım. İspanyol basınında ne konuşulmuş maçtan sonra? Öncelikle AS, İspanya'nın en büyük spor gazetelerinden biri. Bu çocuk çok özel. Arda Güler harika bir gol attı. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golü harika bir vuruşla buldu demiş. Arda Güler'le ilgili bu kadar bir haber geçmiş. Hemen geçiyoruz Marka'ya. Marka İspanya'nın en büyük spor gazetesi, hatta Avrupa'nın en büyük spor gazetesi. Ne demiş? Arda Güler kendisine dakika verildiği anda büyük bir sıçrama yapıyor. Evet, bu takım daha Mbappe gelecek ama Arda Güler'in meselesi de var. Bu sezon pek oynamadı ama oynadığında da özel bir futbolcu olduğunu görmek zor değil. Ligdeki 3 golü bir şeyler söylüyor ama asıl oyun kendisi hakkında daha fazla şey anlatıyor. Yani oyunu. 19 yaşında bir fenomeni andıran Türk futbolcuyu dikkatle izleyin demiş. Haberin devamında Arda Güler'in şampiyonluğun garantilenmesinin ardından ilk 11'de yer alması ve aldığı dakikaları verimli geçirmesi Ancelotti'nin de planlarını değiştirdi. Arda Güler hakkındaki bütün planlar değişmiş. Sonra ne diyor? İtalyan teknik adam Arda Güler'i gelecek sezonda takımda tutma kararı aldı belirledi. Bunu Marca gazetesinin yazması çok önemli çünkü Marca İspanya'nın en büyük spor gazetesi ki orada bir şey yazıldıysa o artık iddianın dışına çıkar. Yani o yazılan şey aşağı yukarı gerçek olur. Ayrıca milli futbolcunun soyunma odasında daha popülerliği arttığı ve takım arkadaşları tarafından olgunlukla karşılandığı ifade ediliyor. Yani artık takım arkadaşları Arda Güler'in sözlerini dikkate alıyor. Arda Güler'le vakit geçiriyor. Onu aralarına alıyorlar. Başka bir gazeteye geçiyoruz. Real Madrid'de yakın kaynakların yer aldığı Planeta Madrid
gazetesine. Orada ne demiş? Arda Güler takımdaki yerini sağlamlaştırıyor demiş. Çok önemli bir şey. Carlo Ancelotti'nin dakika borçlu olduğu oyuncuların başında geldiğini belirten Arda Güler sakatlık sonrası uzun süre bulamamıştı. Sadece yedek kulübüsünde kaldı. Isınmakla yetindi. Artık o günler geçti diyor Planet Madrid. Yani Arda Güler burada biraz da Carlo Ancelotti eleştirmiş. Yani süre vermesi gereken oyunculardan biri olarak lanse etmiş Planet Madrid. Ayrıca Arda Güler'in Ancelotti'nin kafasındaki tüm şüpheleri kaldırdığı, Ocak ayından bugüne kadar garip bir olgunluk gösterdiğini vurgulamış bu gazete. Relevo'ya geçiyoruz. Relevo da önemli bir gazete. İspanyol gazetesi. Ne diyor? Arda Güler Real Madrid soyunma odasında artık daha popüler hale geldi. Haberde takım arkadaşı onun daha olgun ve kulüpteki hayata tamamen adapte olmuş olarak görüyor. Her geçen gün hem saha içinde hem de kişisel olarak herkesi biraz daha ikna ediyor ve etkilemeye başlıyor. Arda Güler'in Granada'ya attığı golle takımın seviyesine uyum sağladığı okuyucularına da aktarmış. Aynı zamanda geri kalanında da La Liga ile ilgili bilgileri vermiş. Yani Real Madrid'de bir Arda Güler fenomeni doğmaya başladı artık. İspanya'da doğmaya başladı. Gazeteler özellikle Arda Güler hakkında yazıyor ki şöyle bir şey var. Benim yaptığım videoların büyük kısmı Arda Güler'li başlıklarla okunuyor, izleniyor. İspanya'da da ve hatta Türkiye'nin genel olarak spor basınında da böyle. Arda Güler'le haberler inanılmaz okunuyor. Çünkü sadece Türkiye'de değil, İspanya'da da yani Türkiye'den böyle bir futbolcunun alınması, işte Arda Güler'in sempatik tavırları falan İspanyol kamuoyunu da etkiliyor açıkçası ve onun gelişimi hakkında gerçekten böyle bir merak duygusu var insanlarda. Bu önemli bir şey. Arda Güler bu süreci yönetebilirse ki ben başta birazcık bocalamasına rağmen şu anda yönetebildiğini düşünüyorum şu aşamaya kadar en azından. Yönetebilirse Arda Güler Real Madrid'de uzun yıllar zaten görev alır. Bunu daha önceki yayınlarımda da zaten defalarca kez söyledim. Peki Arda Güler'i geçiyoruz. Nereye geldik? Edgar Iye. Tarihi de dolandırıcılık, yani Romanya çalkalanıyor açıkçası. Ben yani okuduğumda inanamamıştım. Çünkü bazen Galatasaray'a gelen Cagney için ben kendi böyle arkadaşlarıma, çevremde böyle bir espri yapardım. Ya bu Cagney Kasımpaşa'daki Cagney olamaz. Muhtemelen biz parayı verdik. Bu Cagney Miami'de bir yerde tatil yapıyor. İkisini gönderdi Galatasaray'a. Yani böyle espriler yapardım. Bu gerçek olmuş. Neymiş? Her şey cumartesi günü gazeteci Daniel Sandre'nin kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başladı. Sandre'nin haberine göre Dinamo Bükreş Edgar Iye'yi transfer etmiş olsa da yerine takıma kendisi gibi futbolcu olan ikiz kardeşi Edelin Iye katılmış. Şüphelere yol açan ilk olay Edgar Iye'nin akıcı bir şekilde İngilizce konuşması. Ama bu Edelin Iye İngilizce bilmiyor. Sadece Portekizce hitap edebiliyor. Portekizce konuşuyor. O yüzden de sürekli olarak basın toplantıları veya röportajlarda İngilizce soruları anlamıyor ve Portekizce çevirmen istiyor ve Portekizce cevap veriyor. Ama Edgar Iye işte zaten daha önce Barcelona'da falan da hani daha genç yaşlarda yer aldığı için İngilizcesi iyi. Trabzonspor'da da İngilizce konuşuyordu. Bir anda şeye döndü. Portekizce'ye döndü. İngilizce anlamamaya başladı. Bununla ilgili şüpheler ortaya çıkıyor ve takıma ikiz kardeşini gönderdiği üzerinde bir soruşturma başlatılıyor. Kulüpteki oyuncunun Edgar Iye ile ikizi olduğunun doğrulanması halinde Dinamo Bükreş Gineli oyuncunun oynadığı tüm maçları, yani 8 puan topladığı 5 maç, kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yani Dinamo Bükreş'in puan silme cezası gelebilir. Ve eğer gerçekleşirse başkent kulübü doğrudan küme düşecek. Yine de kulübün cezadan kurtulma ihtimali var. Bu pazar akşamı geç saatlerde de Dinamo Bükreş Başkanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki açıklama yapmaktan kaçındık. Romanya basını daha dikkatli olmalı çünkü bir dava yaratıyorlar. Kimse bizimle konuşmadı. Bize karşı planlı bir saldırı, bizimle alay ediyorlar. Bunu istemiyorum. Onun kardeşi aslında dünya kadar fark var diyor. Yani Romanya'daki şu Dinamo Bükreş Başkanı bu iddiaları yalanlıyor. Ama acayip bir şey, eğer bu gerçekse, Edgar Iye ikizini gönderdiyse futbol dünyası yerinden oynar yani. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey. Ama yani
Türkiye'de de bazı futbolcular için böyle şeyler söyleniyor. Daha önce Beşiktaş için de böyle bir şey söylendi. Hatta karıştırıldı falan dendi. Ama bunlar bir yerde gerçek olabilir. Yani ne diyeceğimi de bilemiyorum açıkçası. Yani kimin aklına gelir böyle bir şey? Veyahut da kimse mi anlamaz? Yani ikizi bile olsa bir şeyler farklıdır. Yani bir ufacık da olsa bir şey anlaşılır yani. Acayip bir olay. 2 tane mesaj var. Arda Güler bambaşka kardeşim. İspanya, Türkiye derken şimdi Almanya ve İngiltere medyası çokça yer almaya başladı. Evet, Aktan Hanlı yazmış. Doğru. İngiliz basınında da çıkıyor artık Arda Güler. Hatta şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in final oynaması ve Arda Güler'in eğer ki süre alamazsa belki de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış futbolcuların arasına giremeyecek olması gibi durumlar üzerinden özellikle Avrupa'daki tüm spor basınında yer aldı Arda Güler. Ne kadar yer alırsanız yani o kadar popülariteniz artar. İngiliz gazetelerinde de 2 gün Arda Güler demiş. Aktan Hanlı. Evet, aynen öyle. İngiliz gazetelerinde de var Arda Güler'in haberleri. Peki şimdi geçiyoruz. Arda Güler'i geçtik. Jose Mourinho. İşte bu çok böyle dallı budaklı bir haber. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var. Hatta şöyle bir şey diyeyim. 2 önemli isim de bununla ilgili açıklama yaptı. Peki Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelme olayları nerede başladı? Biliyorsunuz ki Saadettin Saran, bu arada mevsimsel bir alerjik durumum var. Bu geçişlerde bu polenler şeyler acayip kötü ediyor beni. O yüzden sürekli böyle bir öksürük hali alıyor. Onun için de özür diliyorum hepinizden. Ama geçelim habere. Şimdi Saadettin Saran biliyorsunuz ki adaylıktan çekildi. Ali Koç Fenerbahçe'nin başına yeniden aday oldu başkanlık için. Ali Koç Jose Mourinho için söz almış. Hem yönetimden hem çevredekilerden bununla ilgili görüşmeler yapmış ve Jose Mourinho ile bizzat olarak görüşecekmiş ve bazı kaynaklara göre Jose Mourinho'yu da işte menajerler aracılığıyla Fenerbahçe için bir mesaj gönderilmiş, bir yoklama alınmış yani oradan. Aziz Yıldırım, özür diliyorum Aziz Yıldırım. Ali Koç eğer ki yeniden başkan seçilirse Fenerbahçe'nin başına Jose Mourinho'nun gelme ihtimali çok yüksek. Zaten daha önceki yayınlarda da söyledim. İsmail Kartal'la dönemi artık bitti. Yani İsmail Kartal başarısız mı? Bence değil. 93 puan toplamış bir teknik adam. 2.60 civarında bir puan ortalamasıyla oynuyor maç başına. Acayip istatistikler ama tabii ki Fenerbahçe oyun olarak üstün ama bireysel yetenekler ve belirli oyuncuların skor katkılarıyla da biraz bu görülüyor. Bu sahaya çok iyi bir top oyunu yansımıyor. Son maçta öyle değildi. Yani son maçta acayip Fenerbahçe çok güzel bir top oynadı. Ama işte sezon geneline bakıyor taraftar. Başkan da başarı odaklı çalışıyor. Ali Koç bunu her zaman böyle yapıyor. Biliyoruz başarısız olduğu zaman o kişinin bileti kesiliyor Fenerbahçe'de ki 6 senede bu defalarca kez tekrar eden bir durum oldu. Peki Ali Koç, sürekli Aziz Yıldırım diyorum çünkü bu gelişmeler yaşanırken acayip de bir Aziz Yıldırım gelişmesi oldu. Ali Koç başkan seçilmesi durumunda Jose Mourinho'yu getireceğini söylemiş çevresine ve böyle bir şey gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Fakat tam ben bu haberleri yazarken işte YouTube yayını için bültenimi hazırlarken notlarımı tutarken bir son dakika gelişmesi oldu. Aziz Yıldırım da adaylığını resmen duyurdu. Haber Türkiye duyurdu. Haber Türkiye'de Haber Global'di. Bir kontrol edeyim hemen. Çok özür diliyorum. Haber Global. Haber Global'e yayınlamış Aziz Yıldırım. Bu durumu resmen duyurdu adaylığını. Sadece duyurmakla da kalmadı. Yani futbol için, Fenerbahçe için bazı planlarını da söyledi Aziz Yıldırım. Çarşamba veya Perşembe günü resmi açıklama yapacak Aziz Yıldırım. İşte kendi ekibiyle beraber adaylığını duyuracak. Fakat Aziz Yıldırım bir de şöyle bir şey diyor. İnşallah diyor seçiliriz diyor. Seçilirsek diyor Jose Mourinho'yu getiririz diyor. Yani Aziz Yıldırım da kesenin ağzını açarak geliyor Fenerbahçe'nin başına. Yani 2 tane başkan adayı var şu anda. Saadettin Saran ekibi Ali Koç tarafını destekleme kararı aldı. 2 başkan var ve 2 başkan da Jose Mourinho üzerine kafa yoracak. Onu getirmeye çalışacak. Belki çok büyük paralar dökülecek Jose Mourinho'ya getirmek için. Ama değer mi? Bence değer. Bir de şöyle bir durum var. Fenerbahçe Jose Mourinho'ya getirmesi durumunda Aziz Yıldırım veya Ali Koç hangisinin seçilmesi çok da önemli değil. Finansal fair play'lere takılma riski var.
Çok fazla çünkü ücret ödeyecekler muhtemelen Mourinho'ya. Fenerbahçe'nin de şu anki kadrosunu en kötü koruması gerekiyor. Bir iki takviye, onlar da böyle daha çok kadro derinliği için şu anki kadroyu korumasıyla beraber bir Mourinho transferi Fenerbahçe'yi uçurur mu? Bence uçurur. Ama bir de şöyle bir şey var ki her zaman bir takım için önemli olan da budur zaten. Eğer bir teknik direktör değişikliği olacaksa ve lig bitiyorsa bu teknik direktörünün çok fazla uzatmadan, yani mümkün olduğunca erken, yani Haziran'ın başında getirmek en güzeli. Haziran'ın böyle başlarında teknik direktörü getirirseniz, çünkü Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması durumunda, ikinci olması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne yine gitme hakkı var. Ama işte 3 eleme 4 eleme falan oynayacak. Tam net bilmiyorum ama bayağı bir eleme oynayacak. Yani sezonu çok erken açacak Fenerbahçe. Temmuz ayında falan açacak. O yüzden de hemen bir yeni teknik direktörle o alışma sürecine girmesi lazım. Lig önemli Fenerbahçe olarak ama Türkiye olarak Avrupa önemli her takım için. Her Türk takımının Avrupa'da bir Türk milli takımını temsil ediyor gibi gitmesi gerekiyor ve bütün maçları kazanması gerekiyor. Bunu her takım için söylüyorum ve aynı şekilde her takımı da desteklemek gerekiyor. Bununla ilgili bazı kesimler bana karşı çıkıyor. Benim kendi çevremde de var. İşte takımla milli şey aynı değildir. Takım takımdır. Ama öyle değil yani. Sonuçta Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'nin başarısı veya başarısızlığı yıllar sonra Beşiktaş'ın şampiyon olup da Şampiyonlar Ligi'ne gidememesine sebep olabilir. Veyahut da işte Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarısı 2-3 sene sonra Galatasaray'ın şampiyon olup direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayabilir. Aslında birbirini destekleyen şeyler. Bizim gibi kritik seviyede olan ülkelerin takımlarının Avrupa'da birbirini bu nedenle desteklemesi lazım. Çünkü sen bu sene kötüsündür veyahut da rakibini, yani Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi veya Beşiktaş'ı Avrupa'da başarısız olmasını isteyebilirsin. Ama belki de 2 sene sonra onun senin istediğin gaye senin başına dert olur. Bu da kötü bir şey. Çünkü orada çok büyük paralar. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Sadece gittiğin için bile 20 milyon euronun üzerinde para kazanıyorsun. Ve orada 1-2 beraberlik, 1-2 galibiyet aldığın zaman da bu fiyatlar 25'lere, 26'lara çıkıyor ki gruptan çıkmaktan bahsetmiyorum bile. Orada fiyatlar iyice uçuyor ki sponsor ve yayın gelirleri de tamamen bunun dışında. Hemen bir geç kalmışım. Yere çöp atan elleriniz kırılsın. Hoş geldin yere çöp atan elleriniz kırılsın. Seni her yayında bekliyorum gerçekten. Senin takipçinin de gıptayla izliyorum. Yayını geri alabilirsin şeyden sonra. Yayın bittikten sonra zaten çok da haber kalmadı. Onları orada dinlersin. Geçiyoruz Jose Mourinho'dan Lukaku'ya. Lukaku ile ilgili de şöyle bir iddia var. Ali Koç ve Aziz Yıldırım cephesinden bir açıklama gelmedi ama Ali Koç diyor ki ben diyor Jose Mourinho'yu ve yanında da Lukaku'yu getireceğim ve bonservisi Chelsea'de Lukaku'nun şu anda. Roma'da kötü bir sezon geçirdi. Gerçi çok süratli bir oyuncu ama bir şekilde böyle bir şey şanssızlık mı desem ne desem bilemiyorum yani. O Lukaku tutmadı, Roma'da tutmadı ama Süper Lig'de tutar mı? Süper Lig'in yani altını üstünü getirir bu futbolcu. Başka tabirler de kullanabilirdim ama olsun, yayındayım. Lukaku çok önemli bir futbolcu. Bir kere çok hızlı. Çok hızlı bir futbolcu. Atak futbolunda, yani geçiş oyununda anında kaçışları olan, aynı zamanda fizik gücü çok yüksek bir oyuncu. Öyle kolay kolay yere düşebilen veya düşürülebilecek bir oyuncu da değil. Aynı zamanda hava hakimiyeti de çok yüksek bir oyuncu ve doğal olarak da bu onu çok değerli yapıyor. Ama Lukaku yaklaşık 2 yıldır yok yani. Kötü performans sergiliyor. Bu kötü performanslar da Süper Lig'de bazen değerlendirilebiliyor. Fenerbahçe Lukaku'yu alır, bir de onu Mourinho ile beraber harmanlarsa o zaman ortaya başka bir şey çıkar. Onu da merakla bekleyeceğiz. Peki geçiyoruz geçmeden. Tekrarları izliyorum. Özetlerin anlatımının takipçiyiz. Teşekkür ediyorum. Yere çöp atan elleriniz kırılsın. Geçiyoruz kötü bir habere. Bu sefer milli takım için bir kötü haber. Kenan Yıldız. Salernitana oynanan karşılaşmanın 70. dakikası oyuna giren Kenan Yıldız sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkamadı. Kaynaklardan olan bilgiye göre genç Yıldız sağ omzuna sakatlandı ve sağ omzunda ağır bir travma yaşandı. Tedaviye başlandı 19 yaşındaki futbolcu ama henüz ne seviyede bir sakatlığı olduğunu ve ne zaman iyileşeceği konusunda henüz bir açıklama yok ve netlikte kazanmadı henüz. Kenan Yıldız önemli. Yakında turnuva başlıyor milli takım
takımın Haziran ayında ve Kenan Yıldız gerçekten şu anda milli takımın en formda hücum oyuncusu diyebilirim. Çok önemli, çok lazım olacak milli takımda. Çünkü o bölgede oynayabilen Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu var şu anda. Barış Alper Yılmaz'ı sağ kanatta kullanabilirse hoca, sol tarafta da Kenan Yıldız'a ihtiyaç olacak ki Kenan Yıldız şu an çok üst düzey bir futbol, yani A klasman bir futbolcu olma noktasında ilerliyor. Yani ben milli takımı gerçekten çok merak ediyorum. Sağda Barış Alper, işte solda Kenan Yıldız, ortada Arda Güler, işte arkada olacak şekilde ve ama defansta biraz problemimiz var. İşte Çağlar, Melih, bunlar, Ozan Kabak birazcık formları düştü. Bir de kaleci sıkıntımız var. Evet, milli takımın bizim her zaman için bir şekilde kalecilerimiz iyi olurdu. Yani yaklaşık 96 yılından beri milli takım kalecileri üst düzey olurdu. A klasman futbolcular olurdu. Ama bu sefer kalecilerimiz öyle çok yüksek seviyelerde değil. Ne olacak? İleride çok gol atıp çok mu gol yiyeceğiz? Böyle dengesiz bir milli takım oluştu ama hücum noktasında çok da bir sıkıntımız yok gibi. Bir forvet noktasında Enes var gerçi ama onun da bir iki haftadır formunda düşüklük görüyorum. Nedense tam böyle yaza gelirken veya milli takımının turnuvaları başlayacağı zaman özellikle Avrupa turnuvasında yani bir anda bizim oyuncuların şeyleri düşüyor. Performansları düşüyor son haftalara gelirken. Bir önceki sene de böyle olmuştu. İşte Türk duvarı falan, gol yemeyeceğiz demiştik. Gruptan sonuncu olarak veda ettik Avrupa Kupası'na. Öyle olmuyor. Son haftalara gelince bir performans düşüyor. Ben de anlamıyorum gerçekten neden öyle oluyor. Ama böyle bir maç kazansak gerisi geliyor sonra. Hangi turnuva olursa olsun. Umarım gene öyle olur. Umarım Kenan Yıldız'ın da sakatlığı uzun sürmez, geçici bir şeydir. Ve bu Avrupa Kupası'nı kaçırmaz. Çünkü milli takım için çok önemli. Bir son haberde Angelinho Galatasaray Ocak ayında gitti. Çok kötü bir performans sergiledi açıkçası Galatasaray'da. İleri hücumlarda çok etkili olamamasıyla beraber geride de defansif olarak çok hatalar yapan bir futbolcuydu. Yani Daniele De Rossi Roma'da şu anda ilginç bir şekilde beğenmiş ve takımda kalmasını istemiş. Belki kadro derinliği için düşünüyordur, bilmiyorum. Ama herhalde Angelinho'yu bonservisiyle beraber satın alacak Roma. Bu da bir anda da Galatasaray için bir plan değişikliğine neden olacak. Çünkü Angelinho'nun geleceği ve ona yeni bir takım aranacağı düşünülüyordu. Ona gerek kalmayacak sanırım. Böyle elini rahatlatacak. Bugünkü de yayınımızın sonuna geldik. Bugün bunları konuştuk. Güzel bir yayın oldu. Arda Güler'den girdik. Angelinho'dan çıktık. Yayın ne çabuk geçti. 23 dakika olmuş. Hatta hızlı anlatacaktım güya bugün. Gene anlatamadım. Gene 20 dakikaları geçmiş. Yani çok güzel yorumlar var. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bayağı da bir izleyen var. Şu an anlık 35, yani 35 belki başka YouTube yayıncıları için çok küçük bir rakamdır da benim gibi böyle 3 aydır yayın yapan biri için de iyi bir rakam açıkçası. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni izlediniz, dinlediniz. Kulağınıza, gözünüze sağlık. Hoşça kalın. İyi akşamlar.